Önder Küçükerman'ın ilk görevinin mimarlık fakültesi olması, mimarlık bölümü hocalarıyla, duayen hocalarla birlikte çalışmış olmasının çok iyi bir fotoğrafçı ve gözlemci olmasıyla birlikte iç mekanıyla ilk bağının kurulduğunu ve bunda çok büyük rolü olduğunu düşünüyorum. İç mekan projelerinde mimarlık bölümü ve iç mimarlık bölümü hocalarıyla birlikte projeler yapmış olması, Türk Evleri kitabını yazmış olması, Türk evlerine kendi anlayışıyla, sistem anlayışıyla yeniden yorumlaması ve bütün mekan fonksiyonlarını tarif etmesi bu etkenlerin kesişmesidir diye düşünüyorum. Dolayısıyla daha önce bahsettiğim endüstriyel mobilyayla da bütünleşen kimi projelerinde mobilyaya evet bir mobilya ama bunda aynı zamanda bir sistem ve detaylar bütünü olarak baktığına dair bunu o şekilde gördüğüne dair de önemli tespitlerim oldu. Bunun sonucu bize öğretim sürecinde ve sonraki meslek yaşamımızda da şöyle yansıdı. Bizleri kütüphaneye gönderirdi. O zaman bizim ufkumuzu açan kütüphanede daha önce hiç bakmadığımız, kütüphanenin derinliklerinde, diplerinde ve kütüphaneciye sorduğumuz sizde Amerikan eskatalogları varmış. Nerededir dediğimizde önümüzde ciltlerle onlarca cilt çıkarttılar. Biz bir yarı yıl boyunca bu katalogları inceledik. Amerikan eskatalogları sanayi kataloglarıdır. Sanayi kataloglarının içerisinde Amerikan endüstrisinin ürettiği her türlü detay, bükme, kıvırma, işte mobilya, askı detayları, bina ile ilgili, inşaatla ilgili her türlü detay vardır. Ve biz bütün bir yarı yıl boyunca detay örnekleri topladık. Ve sonra mobilya birleşme detayları çözmeye çalıştık. Bize öyle bir proje vermişti. Bir dönem boyunca mobilya detayı çözdük. Elimizde böyle küçük küçük parçalarla dolaşırdık. Bu eğilim bütün bir eğitim boyunca sonrasında da benim bütün meslek yaşamım boyunca devam etti. Şimdi bir taraftan kuramsal yönleriyle ilgilenirken diğer taraftan da deneysel çalışmalar yürütmüştür. Endüstri tasarımı eğitimi alanında o güne kadar marangoz tipi üretim gerçekleştiren maket atölyemizde ilk defa cam takviyeli plastik kalıplama yöntemini kullandık. Bizi o malzemeleri tedarik ettirerek böyle bir üretimde tanıttı. Bir yönetici masası tasarımı yaptık ve prototipini gerçekleştirmeye çalıştık. Masa aslında bir proje kapsamında yapılmaktaydı. Öğrencilere verdiği görev masanın kullanım yeri olan yere gitmemiz, işlevini incelememiz, kullanan kişiyle görüşmemiz, orada neler yapıldığını öğrenmemiz ve ondan sonra gelip tasarlamamız ve sonrasında da bunu prototipini gerçekleştirmemizdi. Dolayısıyla bir çalışma prensibini, çalışma koşullarını öğrenip, kişinin ihtiyaçlarına görüp, ondan sonra bunu bir tasarıma aktarıp, bir mobilya tasarlamanın yöntemini ilk defa o zaman gördük. Biz daha önce zannederdik ki böyle işte bir şey çizeceğiz, onlar da güzel bir şey çiziyoruz, mobilya olarak üretiliyor. Halbuki bu kullanılan kişinin, bu işi yapan görevlinin profilinin, ona verilmiş olan görevlerin tamamının incelenmesi, evraklarını nereye koyuyor, kullanırken hangi eşyaları kullanıyor, mekanı nasıl değerlendiriyor, bunu bütünüyle birlikte
tasarlanması gerektiğine dair çok güzel bir örnekti. Türk evi mekan çözümlemelerinde de görüldüğü gibi iç mekanla yaşam işlevlerinin sürekli bir bağıntıda olduğu ve iç mekanda mobilyayı bütünleşik bir sistem olarak ele alma eğiliminde olduğu hep görülmüştür. Daha sonraki işte doçentlik tezinde de mobilyayı bir sistem olarak ele alma eğilimine dair çalışmaları vardır. Bu da onlara bir örnektir.